Hepinize merhabalar. Daha önce kanalda defalarca dry age ile alakalı videolar çektim. Kendim de yaptım. Dışarıdan alıp da pişirdim. Kıyaslama videoları da yaptım. 28 günden tutun 53 güne, 53'ten tutun 132 güne kadar dinlendirdiğim dry age etler oldu. Bizim dry age için özel bir dolabımız yok. Biz bu iş için özel üretilmiş poşetlerde normal 1 derece normal dolaplarda yaptık bu işlemi. Onun dışında dışarıda dry age yapan kasaplardan da aldık. Fakat benim şöyle bir çıkarımım var. Hepsi için konuşmuyorum. Özellikle eskiden kasaplar eti şöyle dinlendirirlerdi. Kefen bezine sararlardı eti. Altına da böyle bir kovayla veya leğenle tuz koyarlardı. O tuz hem nemini alır, hem bakteri üremesini engeller, hem de işte eti bu şekilde kuruturlardı. Ama bu sistemde ister istemez dolabın kokusu geçiyor. Hatta bana çok yolladığınız bir video var. Etin yine aynı şekilde dışını kefen beziyle sarıp altına Himalaya tuzu koyuyor. Normal dolapta bu şekilde yapıp da etini bozan çok arkadaşımız oldu. Orada havalandırma önemli. Yani içeride eğer havalandırma olmazsa düzgün o etler genellikle bozuluyor. Şimdi bu kokma konusu üzerine benim bir videoda böyle bir yorumum olmuş. Julienet bana ulaştı. Dedi ki Mustafa Bey, biz bu işe çok kafayı yormuş bir firmayız. Ve dedi etlerimizi Elbistan'da kendimiz yetiştiriyoruz. Daha sonra bunları İstanbul'daki tesisimizde işliyoruz. Hem çiğ olarak hem dry age olarak satıyoruz. Fakat dry age konusunda gerçekten kendileriyle sohbet ettikten sonra bu konuya ciddi kafayı taktıklarını öğrendim. Hatta benim o Amerika'dan alıp da dry age yaptığım poşetlerin distribütörlüğünü almışlar. Türkiye'de artık onlar satıyorlar. Bunun dışında Avrupa'da Dryer diye bir marka var. Bilenler bilir. Yani dry age dolaplarının kralıdır diyebilirim. Onun da Türkiye satışını almışlar. Kendileri de bu konuda ciddi araştırmalar yapıyorlar. O kadar ki ırklar arası nem oranları vesaireye kadar detaylıca inmişler ve şöyle bir iddiası var. Dedi ki Mustafa Bey, ben sana 100 gün dry age olmuş bir et yollayacağım ve dedi bunda hiçbir koku bulamayacaksın. Bana da şöyle bir et yolladı. Bütün parça geldi ama benim bunu kesme imkanım olmadığı için bunu kasabımda kestirdim. Onu da şöyle kısa bir video olarak çektim. Buyurun siz onu izleyin. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Tamamdır. Eyvallah biraderim. Bugün şöyle farklı bir tutuşturucu kullanacağım. Bunu bugün ilk defa deniyorum. Kömür olarak da turunç kömürü kullanıyorum. Bu kömürün özelliği çok daha hafif bir aroması olması. Yani meşe kadar böyle kuvvetli değil. Ete meşe kadar dokunmuyor. Öyle söyleyelim. Bugün birazcık kokuyu aradığımız için bu kömürü tercih ettim. Yani ortada bir bahis var ya, hani bu dry age kokusu var yok konusu. O yüzden kömürün de minimum etkisi olsun istiyorum. O yüzden de bu kömürü tercih ettim. Şimdi bunu bırakıyoruz. Biz etlerimizle ilgilenebiliriz. Bu et bana dediğim gibi şöyle bütün halde geldi. 4 kilo 700 gram falan geliyordu. İlk geldiğinde tarttım. Tabii T-bone'un tam ortasında şurada kemik olduğu için bunu benim ev şartlarında kesmem mümkün değil. Anca böyle bir kemik testeresi falan lazım. Ben de bunu aldım, kasabıma götürdüm. Ona rica ettim. Orada kestirdik. Şimdi kenarlardan bakın, dry age fireli bir işlem arkadaşlar. Daha önce zaten videoda bunu anlatmıştım. Yaklaşık %30'a yakın nem kaybı oluyor. Yani su kaybediyor ve kurulaşıyor. Böylece aromaları da yoğunlaşıyor. Yani etin et tadı içinden su gidince ne oluyor? Daha yoğun bir et tadı oluşuyor. Bunun dışında da bazı aromalar da geliyor ete. Şimdi bakın mesela şunları özellikle ayırdım. Bunlar dışından kalan artıklar. Buraları tüketemiyoruz. Buralar maalesef atılıyor arkadaşlar. Çünkü tamamen sert kabuk gibi bir et orası. Bunun haricinde bakın şuralarını da daha temizletmedim. Şöyle kenarlarından görebileceğiniz gibi dışında da yine kurumuş, okside olmuş alanlar var. Buraları da temizleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, şöyle dışında şu kısım komple kuru. Bakın şurada belli oluyor. Bu kısımları alıyoruz. Şu köşe kısımlarını alıyoruz. Bu arada bakın bu bir T-bone. T-bone steak dedikleri şu
T şeklindeki kemiğinden alıyor ismini. Bu tarafı kontrfile, şu kısmı bonfile. Dry age'de zaten bonfilesi fazla büyük değilmiş hayvanın. Dry age'de kala kala şu kadarcık bir bonfile kalmış oldu. Şu kısmı komple alacağım şimdi. Bakın, burası bonfilenin en büyük olduğu yer. Burada bile şu kadarcık bir bonfilesi var. Şimdi bunların hepsinin şu dış kısımlarını güzelce temizleyeceğiz. Yani şurada bakın arkadaşlar, bonfile artık neredeyse kalmamış. Yani şu kısmı neredeyse tamamını alacağız gibi bir şey olacak. Bu arada bu kısım en ucu. Bunu özellikle ayırdım ki buradaki aroma farkı olacak mı diye merak ediyorum. Bu kısımlar renginden de anlayacağınız gibi iç kısımlar. Şöyle mümkün olduğu kadar dışlarını temizledim. Kala kala bu kadar etim kaldı. Daha önce 132 günlük bir antrikot yapmıştım. Kendim dinlendirmiştim. Şimdi bu da 100 gün, hatta bende bir haftadır 107 gün oldu. 107 günden beri bu da dry age oldu. Dinleniyor. Bu da T-bone. Bunun bir tarafı kontrfile, bir tarafı bonfile demiştik. Kontrfile kısmı normalde bir tık daha sert olur. Bonfile zaten yumuşak olur. Şimdi bugün ortada bir koku iddiası olduğu için, yani bu arada şunu söylemem lazım. Eti bu şekilde kokladığım zaman fındık gibi kokuyor. Başka hiçbir koku yok. Bak samimi söyleyeyim, fındık gibi kokuyor. Başka böyle hani bir ağır et kokusu, beklemiş et kokusu falan, öyle hani kan vesaire hiçbir koku yok. Onu peşin söyleyeyim. Sarımsak tozu ve karabiber atmayacağım. Sadece deniz tuzuyla tuzluyorum. Bu arada dedim ya, bak şu en kenarda şu. Bunu bonus koyuyorum. Yani sadece merakımdan. Bunun dış kısmını temizlemedim. Hafiften bakalım tadı ne etkisi olacak onu merak ettiğim için. Ama asıl olayımız şu iki tane kalın olan. Evet. Şimdi mangalım hazır olmak üzere. Biraz sonra mangalda görüşmek üzere. Artık gördüğünüz gibi kömürümüz tutuştu. Çok fazla kömür kullanmayacağım. Az etim var çünkü. Şimdi kömürüm şu an çok kuvvetli. Gördüğünüz gibi hala alev alev gidiyor. Ben şöyle ızgaralarımı bir oturtayım. Birkaç dakika ızgaram ısınsın. Şöyle havalandırmayı da birazcık kısalım. Şunları da biraz kısalım. Ateşi birazcık sakinleyelim. Bir 5 dakika sonra da etlerimizi koyarız. Evet arkadaşlar, bir 3-5 dakika geçti. Gördüğünüz gibi hemen kömürümüz sakinledi. Şimdi tekrar havalandırmayı açabilirim artık. Bu arada ızgaramızın üzerindeki yağlar da yumuşamıştır, artık bunları da temizleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, etlerimi, ateşim bu taraftaydı. Bu süre boyunca döküm ızgaramın ısınmasını istiyorum. Etleri de bu şekilde koyacağım. Şu eti az olanı en uzak noktaya koyuyorum şöyle. Bu biraz daha az pişsin diye. Şunları biraz daha böyle yaklaştırıyorum. Şimdi kapatıyorum. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an içleri biri 13, biri 15 derece gözüküyor. Ben ilk hedef olarak 50 derece koydum kendime. Şunu da artık açabilirim. Bu şekilde bırakacağım. 50 dereceye geldiği zaman artık bu tarafa alacağız etlerimizi. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak bir 20 dakika oldu. Şu an görünüyor herhalde. Bir tanesi 38, bir tanesi 45 derecelerde. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Şu an bundan biraz daha fazla pişmiş görünüyor. Aşağı yukarı aynı kalınlıkta etler olmasına rağmen böyle bir fark oluşmuş. Şimdi şunları şöyle bir ters çevirelim. Ben şöyle ikinci bir termometre ile yine emin olmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Şu an bu 39 gözüküyor. Buradan da baktığım zaman şu an 37-38 derecelerde, demek ki doğru. Bu şu an 46 gözüküyor. Buradan baktığımda da 44.6 derece gözüküyor. Demek ki doğru. Şuna hemen bir bakacağım. Bu benim test etim. Bu şu an 49.50'lere gelmiş arkadaşlar. 49.5. Artık bu eti alacağım. Bu daha fazla pişmesin. Şunu alıyorum. Şunların da çok az bir zamanı kaldı. Şimdi bunları dengelemek için, aynı zamanda pişmelerini sağlayabilmek için şu kısmı biraz daha ateşe yaklaştıracağım. Bunu biraz daha uzaklaştıracağım. Dengelemeye çalışacağım bu şekilde. Şöyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saate yanaştık. Derece olarak Grus'un derecesi şu an 140 dereceleri gösteriyor. Aşağı yukarı o sıcaklıklarda pişirdim. Şimdi bakın, az önce göstermiştim size. Şu an biri 50, biri 49. Birbirini yakaladık. Şimdi artık son aşama olan mühürleme aşamasına geçebiliriz. Evet, şimdi artık etlerimize şuradan çıkaralım bunu. Şöyle direktman ızgara üstüne koyuyorum. Şu küçüğü de yine şöyle koyalım. Bunu da çıkaracağım. Son olarak bu eti de yine bu şekilde koyuyorum. Burada zaten ateş üstünde bayağı kızmıştı ızgaramız. Şimdi sadece artık
İçleri bayağı pişti. Şu an 50 derece. Dry age etler çok fazla pişirilmez arkadaşlar. Çok pişirdiniz mi zaten etin suyunun çoğu gittiği için iyice yavanlaşıyor. O yüzden de çok aşırı pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi dışlarına şöyle bir ızgara izi vereceğiz. Evet arkadaşlar, bunlar artık tamamdır. Daha fazla pişirmek istemiyorum. Şöyle dışlarını hafiften kızarttık. Bizim için yeterli. Böyle etlerimizi alıyorum. Bunu da kapatıyoruz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Bir fikrin var mı? Yok, ne fikrim olacak, geldik. Yalnız ben şöyle bakıyorum. Bunlar çok durmuş bir et belli yani. Aynen. Zaten kendi pişmiş onlar. Aynen. Bunu Biz de öğrendik arkadaşlar. Böyle yiye yiye. Şuraları mesela böyle tipsiz oluyor. Ya harbiden tipsiz oluyor işte. Demek kuru. evet aynen doğru. Drage mi diyorsun? Ne diyorsun? Aynen hacım, drage. Ne bu yani? Et ne bu? Geçenlerde hatırlarsan bir video yapmıştık. 3 çeşit hani bir tereyağında dinlendirmeyle hatırladın Eyvallah, mı? Eyvallah, eyvallah. O arkadaşın bu. Yok. Başka biri. Evet. O videoda mesela etin kokmasından falan bahsetmiştik. O videodan sonra bu arkadaş bize ulaştı. Dedi ki biz 100 gün dry age yapıyoruz ve bir koku olmadığını iddia ediyoruz. Ha, bu. Evet. Bunu sen dinlendirmedin mi? Hayır. Ama ben şimdi yemeden hani ben anladıktan sonra bunun drage olduğunu bak vallahi için bilmiyordum. Evet. Dragi olması mesele değil. Dragi olup kokmaması önemli. Evet. Test bu. Özellikle diyor ki yani hiçbir şekilde koku Vallahi yok. arkadaş bizi seyredecek şimdi. Hatır için konuşmam. Harbi söylüyorum ben. Aynen, konuşma zaten. Hani bu bir reklam videosu değil bu arada, bunu söyleyeyim. Adamlar çok açık. Hatta benim iş yerime geldiler. Oturduk bayağı sohbet ettik. Dedi ki bu arada ben keseyim bir yandan soğutmayayım. Soğutmayalım. Evet. Yağ bile fazla akmadı bak Mustafa. Ya baba Alan şimdi adamlar dedi ki biz dedi Mustafa Bey bu işe çok kafa yoruyoruz. Hatta böyle ırk hangi hayvanın kaç derecede ne kadar nem oranında dinlendirilmesi gerektiğine kadar testler yapıyorlarmış. Yani bu işe gönül vermişler diyebiliriz yani. evet. Aslında tamamen fikrimizi almak için getirdiler. Şimdi bu kısım kontur filesi. Tamam mı? Bakın pişme oranı bu. Dry age olduğu için Akmıyor abi. artık 100 gün kurumuş et yani. Kurumuş. Bak şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Yani şunu 50 derecede şeyden aldım. 2 dakika tuttum. 57 anca gelir gelmez. O kadar mı pişti bu yani? Az pişme. Evet. Arkadaşlar şöyle müsaadenizle. Bismillah. Evet. Bu kısımda bonfilesi arkadaşlar. Şunu da şöyle bir dilimleyelim. Hemen sıcak sıcak. Evet. Hemen bunu da Hadi bismillah. şöyle at. Böyle şunu. mi? Şunu da bir tadalım. Tabii bu bonfile. Tamam. Ama aralarında çok fazla Yok, bir yok. fark yok. Yani kontrfileye göre çok yumuşak. Yani çok yumuşak Çok. yani. Daha da lezzetli ama. Ve böyle et aroması gerçekten çok yoğun. Ama gerçekten bak o dry age'in kokusu yok. Yok. Yani bu hani dolap kokusuna benzer bir koku oluyor arkadaşlar. Samimiyetle o koku yok. Bak benim 130 gün dinlenmiş eti babam da Cüneyt de tatmışlardı. O artık ya bak bunda da artık görüyorsunuz çok fazla suyu kalmamış etin. Ama ağzınıza attığı zaman kuru his vermiyor. Mesela benim o et pişirdiğim zaman artık cips gibi oluyordu. Biz onu çiğ daha çok yedik yani. Böyle hani pastırma gibi tuzlayıp daha fazla yedik. Bunda tam artık bence bu etin dinlenmesinin son noktası. Ben açıkçası 100 gün dry age yani çok gerekli değil. Ama aroma olarak derseniz inanılmaz bir aroması var et. Evet. Yani lokum gibi olmuş et. Yumuşamış. Kontrfile bile. İnan bak bonfile ile ayırmakta zorluk çekersin. Yumuşaklık anlamında söylüyorum. Lezzet anlamında kontrfile tarafı bence daha lezzetli. Daha böyle et tadı. Ben bonfileyi daha çok beğendim bu arada. Bonfile Bonfile daha yumuşak. Evet. Daha Bon- Daha lezzetli geldi bana.
Bonfile daha Ya yumuşak. zaten arkadaşlar pastırma gibi bir şey olmuş kendiliğinden Tabii ya. tabii yine yani 100 gün çok geliyor abi. Bu yanda götüreyim ben de. Götür. Bak bir de şu var. Şu kısmını sırf test olsun diye ayırdım. Bunu şimdi çocuklarla paylaşırız. Şimdi bakın bu kısım tipinden de anlayacağınız üzere babamın dediği gibi çirkin. Yani bu kısım en kenarda kalan kurtarılabilen kısım diyebilirim. Yani bu kısmı biraz daha da kuru olur normale göre. Ama aroma olarak fark olacak mı diye merak ettiğimden şu kısmını da denemek istedim. Şimdi bunu da hemen şöyle kesiyorum. Ya Bakın. bana biraz tuz ver be Mustafa ya. Tuz Vereyim. ver birazcık ver. Ya bana hep şey Tamam. vermiyor ya. Evet bunu da bir deneyelim. Bu da güzel. Aynı. Bundan aynı. Aynen. Yani biraz daha şu kenara kalan kısım kayış gibi. O en kenarda tıraşlamadığım kısım kayış gibi ama tadı kötü değil. Ben bakayım şu kabuklu tarafını da yiyeyim. Yani tipsiz dediğim yere yiyeyim. Gerçekten ama etin tadı çok iyi ya. Bak et aroması gerçekten iyi yani. Ama yani yine söylüyorum 100 gün çok abi. Bak bu işin ben daha önce de bunun testlerini yapmıştım. O videoları da kanalda bulup izleyebilirsiniz. İlk seferde 28 mi yalan olmasın 33 gün mü ne yaptım? Onda çok bariz net bir his alamadık. Onu da zaten videoda belirttik. Ondan sonra bir 53 gün yaptım. Orada çok net bir şekilde bu anlaşılıyordu. Ondan sonra da bir 130 günlük yaptım. O zaten artık etlikten çıktı. O farklı bir şey olmuştu. Evet. Biz arkadaşlar tamamen samimi olarak sizleri yönlendirmek amaçlı değil, tamamen tecrübe amaçlı burada fikirlerimizi söylüyoruz. Mesela o geçen günkü Butter Age videosunda yorumlarda gördüm. Bir abimiz veya bir kardeşimiz demiş ki Mustafa geçen sefer Dry Age'i daha çok beğenmiştiniz. Şimdi o videoda da söylemiştim arkadaşlar. Eğer ki 3 et yani ıslak dinlendirme, kuru dinlendirme, tereyağda dinlendirme bunların hepsi tek bir antrikottan olursa en net sonucu bu verir. Biz o gün dışarıdan edindiğimiz etlerle yaptık. Mesela o günkü Dry Age yağları biraz daha sarıydı. Biraz daha yaşlı bir hayvana ait olduğu anlaşılıyordu. Şimdi bu tür etkenleri dışarı atarak bir test yapmamız lazım. Onun için de 1 veya 2 takım antrikotu kullanarak hepsini kendim yapmam lazım. İnşallah niyetim var. Ama tabii bu şimdi başlasam en az 50 gün sürüyor. O yüzden inşallah ileride bunu yapacağız ama şimdilik yine de bir fikriniz olsun istedim. Hacım var mı eklemek istediğin? Vallahi yok ben Gayet- beğendim ama yani tabii bu işte kurutulmuş. Şeyi hissediyorsun ama değil mi? Normal Ama her zaman evet. yediğimiz etler gibi olmadığını Yok. anlıyorsun. Yok değil. Mesela daha kuru. Bak normal etlere Ama göre... bu herhalde bu tercih mi bu Mustafa? Kuru. Şimdi hayır bu aslında bir deney. 100 gün dry age bugün ne satıcıya ne alıcıya yarayan bir şey değil. Evet. Ama buradaki konu tamamen şu. 100 günde dahi kokmuyor bak etimiz. Eyvallah. Çünkü Allah var kokmuyor. evet Bence bak de o konuda geçmişler. evet. Kokmuyor. Yani şimdi kokmuyor. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Senin o 130 günlük resmen kokuyor. Farklı bir koku. Tabii o Herkes artık yiyemez onu. fosil gibi olmuş o yani. Evet. Bildiğin kurumuş böyle. Evet. Tamamen fosilleşmişti. Bu özel filtreli dolaplarda yapıyorlar hacım bunu. Kullandıkları dolabın 5 tane patenti var bu konuda dünyada. O yüzden de açıkçası birazcık malına güveniyor yani. Öyle biz şimdi sohbetlerimizde bana biraz açtılar konuyu. Ama Dry Age arıyorsanız arkadaşlar bu firmayı tercih edebilirsiniz. Yani etleri çok mu yağlı? Çok yağlı değil. Ama güzel etler. Doğal besleniyormuş bu arada. Bu et içinde bu içeriği üretebildiğimiz için kendilerine teşekkür ediyoruz buradan tekrardan. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum. Gayet güzel. Allah hayırlı işler versin. Bakın şuraya bak. Evet. Pastırma gibi ya arkadaş. Pastırma Evet, gibi. evet yani bu bence çiğ bile tüketilebilir yani. Evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.